Merhaba, Ceren Duman ben. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bu platformda size beslenme tüyolarından, sağlıklı yaşama, sporla ilgili bilmeniz gereken her şeyden alanında uzman konuklara sizinle birlikte olmak için, birlikte öğrenmek için, birlikte deneyimlemek için buradayım. Siz de bu yolculuğa benimle birlikte çıkmak isterseniz hadi hep birlikte başlayalım. Tamam. Bu bölümde size... Dur, çok fazla güldüm bu sefer de. Bu bölümde size direnç bantlarından bahsedeceğim. Popoyu şekillendirip selülit görüntüsünden kurtulmak, aynı zamanda en ufak bir omuz sakatlığı, boyun sakatlığı, dizinizde sakatlık olduğunda da sizi çok iyi iyileştirecek aslında bir ekipman. Yer kaplamaz, valize girer, her yere götürebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir direnç bandını satın aldığımızda genelde üçlü seri olarak gelir ve bu bize biraz kafamızı karıştırır. Renkleri hepsinin başkadır. Şimdi bunu nasıl anlarız? Aslında genel matematiğini anlatmak istiyorum size. Genelde en açıktan en koyuya doğru giden şekilde gelir bu renkler ve bu bize şunu anlatır. En açık olanlar genelde en light olanlardır, yani en hafif olanlardır. Daha sonra orta sertlikte ve en zor olacak şekilde biz onu adlandırırız. Peki Ceren, en açık olanla nasıl bir antrenman yaparım? Aslında onda matematiği şu: kendinizden, yani merkezden en uzak yerlere en açık olanları takarsanız o zaman antrenmanınız kolay, sürdürülebilir ve verimli olur. Yani bunu en uzak yere taktım. Şu an güçlü bir yerimde, sabit tutabildiğim bir yerde ellerime takıp gücü buraya oturtup ve burada hareket ettiğimde şu an mesela sırtımı güvenli bir şekilde hissediyorum. Kollarım aktif ama genel olarak bantı tanıtmak istiyorum önce. Daha sonra mesela diyelim ki bunu başka bir yere takmak isterim. Nereye takarım? Ayağımın tam olarak buradaki hani elde aya diyoruz. Ayakta ne diyoruz buna ya? Ne denir? Ayak bileğimize de takabiliriz, ayağımıza da takabiliriz burada. Ayağımıza takıp hareket ettirdiğimizde yine merkezden en uzak yere en hafifini takıp orada antrenmanımızı verimli bir şekilde yapabiliriz. Sonra orta olan banta geçersek, orta olanlar daha çok ele aldığımızda biraz daha sert olmaya başlar. O yüzden orta olan şeyleri çok açmak değil de direnci sabit tuttuğumuz hareketlerde mesela bunu yine kullanabiliriz. Bacakta kullanmak istersek daha çok diz bölümüne orta olanları takarız. Orada yan yatıp bacaklarımızı açarız. Yine ayakta squatlarda dizleri yana doğru açtığımız bölümlerde yine orta olan bantı diz bölümünde aktif olarak kullanırsak çok işe yarar. Artık ben güçlendim, kuvvetlendim. O zaman siyah banta geçebilirsin. Yani en koyu olan, eve gelen o banttaki en koyu olana. Bunu da daha çok dizimle kalçamın arasında, kalçaya yakın bir yere alıp sabitlersem eğer bacak kaslarımı daha aktif kullanacağım. Aslında ben bütün üst ekstremiteyi çalıştıran hareketleri dizlerimin üzerinde yapıyorum. Çünkü o zaman yanlış basıştan kurtulabiliyorum. Yani insan genelde dışa basar, içe basar, yamuk basar. Yani kısacası gittiğiniz her yer spor salonuna dönsün, antrenmanlarınız baya verimli geçsin isterseniz bu direnç bantlarını yanınızdan ayırmayın. Hepimiz sağlıklı besleniyoruz değil mi? Böyle kendimize çok dikkat ediyoruz. Yaşam koşullarımızı ona göre falan düzenledik ama hani şu var ya, Ceren o son 1 kiloyu ben niye veremiyorum? İşte o kadar da şeyi değiştirdim ama bak şurada takıldım kaldım. Belki takıldığınız nokta orasıdır. Siz de onlara bir göz atın istiyorum. Beyaz leblebi şimdi masum mu oldu? Eğer önünüze bu kadar çok bir leblebi alıp farkında olmadan ağzınıza atarsanız işte bence beyaz leblebi o zaman masum değil. Bir fincan koyarsanız o zaman gerçekten çok masum. Ama koskocaman şeyi dökerseniz işte o zaman isterseniz bir tane tost yiyin. Aynı şey. Evet, hepimiz böyle gözüküyoruz değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Tabletler elimizde, telefonlar elimizde, boyun aşağıda. Hemen anlatıyorum. Kalçamızı ikiye doğru açıp oturma kemiklerimizi bulup ilk önce oturma kemiklerimizin üzerinde kendimizi hizalamaya başlıyoruz. Daha sonra kendimizi olabildiğince dik bir pozisyona getirip karın kaslarımızı aktif ediyoruz. Tableti elimize yukarı doğru alıyoruz. Ya da telefonunuzu onları aşağı doğru indirdikçe fark ettiyseniz boynum da öne doğru geliyor. Ya da eğer bir kalçanın üzerinde daha yoğun oturuyorsam diğer kalçamda ya da belimde şiddetli bir ağrı oluyor. O yüzden tekrar
kalçayı açıp dikleşip olabildiğince yukarı koyup ya da telefonumuzu, evet gerçekten garip gözükecek ama şu şekilde bakıyor olmamız hayatımızı bayağı büyük ölçüde değiştirecektir. Cildinden benim kadar çekmiş birisi var mıdır açıkçası bilmiyorum. Ama öğrendiğim bir şey var. Özellikle aktif spor yapıyorsanız kulağınızı bana verin. Spordan çıktınız, terlisiniz. Sadece havlu mu var? Okey, çantanıza lütfen bir tane havlu kağıt atın. Daha önce yere koyduğunuz, sildiğiniz ya da başkasının kullandığı herhangi bir havluyu tekrar yüzünüze değdirirseniz yüksek ihtimalle olan herhangi bir bakteriyi yüzünüze dağıtmış olacaksınız. Ya da benim gibi eskiden bir akne problemi yaşadıysanız. O yüzden havlunun yerine bence havlu kağıda geçin. Canım üyem, aynı zamanda kendini sürekli geliştiren bir diş hekimi arkadaşım olan Eylem Avcı ile birlikteyiz. İlk önce ben kendi rutinlerimden bir bahsedeceğim. Sabah kalkıyorum, suyuma limon damlatıyorum ve bunu içiyorum. Alkali suyumu içtim. Sonra kahveme Hindistan cevizi yağımı koyuyorum. Dişimi fırçalıyorum. Arkasıyla dilimi temizliyorum. Evet, orada yine biraz iyi niyet var. Dil temizlemeye bir adım atılmış. Evet, onun için aparatla uğraşamıyorum. Akşam eve geldiğimde de dişimi fırçalıyorum. Ağız çalkalama suyumu ve diş ipimi ve yatıyorum. Şimdi Süper. ne eklersin sen bana? Yani seninki genel olarak aslında iyi olarak kabul ettiğimiz bir şey. Ama böyle küçük dokunuşlar ekleyerek gerçekten mükemmele onu çevirebiliriz bence. Hindistan cevizi yağı kahvenin içinde bağırsak çalıştırıyor diye duydum ben. Böyle bir zayıflama kullanıyorum. aracı olarak o kullanılıyor sanırım. O yüzden kullanıyorum. Evet ama oil pulling işlemi için istiyoruz. Aslında sabah kalkar kalkmaz evde o hazırlanma sürecinde sen o yağı ağzına alıp biraz ağızda bu gezdirme işlemini yapsan o uyandığımızda toksinler oluyor ya ağız içinde. O toksinleri uzaklaştırmak için oil pulling gerçekten çok etkili. Hem o sıvılar harekete geçiyor hem biriken toksin yağın içine hapsoluyor. Ve sen onu ağızdan uzaklaştırdığında sonra limonlu suyu, alkali suyu içersen mükemmel oluyor. Çünkü biz istediğimiz kadar organik beslenelim. Eğer ağız içi kirliyse o bakteriyi ve enflamasyon yükünü gene vücuda alıyoruz. O yüzden her şeyden önce bu ağız temizliğini sağlarsak sonra limonlu su içilebilir. Ama hani fırçalamanın hemen peşine limonlu su önermeyeceğim için istersen yağıyla sen bir oil pulling yap. Sonra iç kahveni suyunu. Onlardan bir saat sonra fırçalayabilirsin. O zaman günce 2 kez fırçalama. Müthiş. Elmayı ısırarak yedim, bir şeyi, bademi, cevizi yedim. Bir şeyleri keserek mi yemeliyiz, daha yumuşak şeyleri mi seçmeliyiz? Elmayı ısırarak kimsenin yememesi lazım. Yani bu sadece lamina, işte dolgu olur dişlerden değil, normal bir diş için de elmayı ısırırken uygulanan kuvvet çok istediğimiz bir kuvvet değil. Onu kesersek harika olur ama keserek tabii ki yiyeceğiz onu. Fındık fıstığın kabuğunu biz kırmıyoruz zaten. Hani kırıyorsak da asla bunu yapmıyoruz. Yok. Kırılmış halde onları yiyebiliriz. Bu mekanik temizlik için de iyidir. Çünkü sert besinler tüketmek ya da et gibi lifli besinler, biraz ağız içinde bizi uğraştıran besinleri tüketmek zaten faydalı. Çünkü temizlik sağlıyor. O zaman anladığım şeyleri bir söylüyorum. Keserek, daha sonra ısırarak yiyoruz. Çünkü o büyük bir baskı oluyor ve biz bunu istemiyoruz. Kuvvet ağızda herhangi bir şekilde fazla kuvvet istemiyoruz. Öyle fırçalamıyoruz. Daire fırçalamıyoruz. Şöyle inik inik. Yukarıdan aşağıya Evet, fırçalıyoruz. yukarıdan aşağı, arkalar